Evet, şimdi astarlamaya geldik. Astarlama için kumaşımızı 2 kat haline getiriyoruz. Çantamızı üzerine koyuyoruz. Şurası kenar olduğu için, kumaşın kenar kısmı olduğu için burayı kalın tuttuk. Ama burada zaten dibinden çizdik. Şimdi şöyle göstereyim. Ağız kısmında çok fazla paya gerek yok. Çünkü çantanın hafif biraz daha içinden monte edileceği için. Şimdi kesiyoruz. Alabiliriz artık çantayı üstünden. Biraz dışından keseceğiz. Çünkü Amerikan bezi kullanıyoruz. Amerikan bezinde görüyorsunuz ipliklenme, atma, dokuma daha gevşek olduğu için çok fazla oluyor. Çok da dibinden kesmemeye çalışın. Şimdi bunun ceplerini de hazırladık. Şöyle göstereyim. Şu şekilde parçalarımız var. Cepleri 2 kat olarak çalışacağız. Yani şöyle katlayacağız. Her tarafını çevireceğiz. Biraz çevirmek için yer bırakacağız. Sonra döndüreceğiz ve çantanın içine tertemiz olarak, yani hiçbir şekilde kenarlarında çıkıntı olmadan monte edeceğiz. Clutch'larda yatay cep kullanıyoruz. Eğer mini bag yapıyorsak o zaman ceplerimizi dikey olarak çeviriyoruz. Şimdi makine aşamasına geçeceğiz. Tekrar devam edeceğiz. Evet, şimdi fermuarın ölçüsünü de alalım. Fermuarın içine dönüp düzgün, pürüzsüz, yani güzel bir ağzı olması için fermuarımızı biraz uzun tutuyoruz. Çünkü fermuarı çantaya, astarına monte edeceğiz. Yani aslında bir tane fermuarlı iç çanta hazırlayacağız. Daha sonra ikisini birlikte çantanın içine aynı anda monte etmiş olacağız. Şimdi artık makine aşamasındayız. Evet, şimdi ilk önce cebin dikimini göstereceğim. Başlayabilirsin anne. Görüyorsunuz, 2 katlı olarak hazırlıyoruz cepleri. Şimdi küçük bir yer bıraktık. Geriye çevireceğiz. Köşelerini şurada kes. Köşelerini hafif rahat çevirmek için alıyoruz. Tabii bunu çantaya monte etmeden önce ilk olarak ütüleyeceğiz. Şimdi cebimizi, köşeleri çevirmekte zorlanırsanız herhangi bir ucu sivri bir şeyle bu şekilde dikkat edin, yalnız kesilmemesine. Köşelerini dışa doğru döndürebilirsiniz. O kalan kısmı artık dikmiyoruz. Zaten bu cebi astarın içine monte edeceğimiz esnada dikerken orası da dikilmiş olacak. Son bir köşemiz daha var. Evet, onu da düzelttik. Şimdi ütüleyip geliyoruz çantanın içine monte etmek için. Evet, ütüleyeceğim dedim ama gerek kalmadı. Annem hemen masanın kenarında bir el ütüsüyle onu halletti. Şimdi kumaşın tam ortasını belirliyoruz. Biraz daha aşağıya dikelim anne onu. Hafif de aşağıya kaydıralım. Cebin de orta noktasını belirliyoruz. Orta noktaları denk gelecek şekilde ayarlıyoruz. Kayma yapmasın, herhangi bir sıkıntı yaşanmasın. O yüzden önce bir yine iğneyle tutturabiliriz orta noktalarından. Şimdi üç tarafını çevireceğiz.
Yalnız burada şuna dikkat edelim. Çevirdiğimiz kısım, yani dikişli kısım ağza denk gelmesin. Ağza katladığımızda düzgün olan kısım denk gelsin. İlk başların çözülmemesi için önce bir geri dikişle gidiyoruz. Burayı bu şekilde sabitlemiş oluyoruz. Olabildiğince kenarından dikmeye çalışacağız. Evet, gene şöyle biraz geri dikiş yaparak da ağzını sabitledik. Herhangi bir şekilde sökülme olmasın diye. Şimdi fermuar monte etme aşamasına geçiyoruz. Bakın burada önemli bir püf noktamız var. Normalde dikişi dikeceğimiz kenar hattı burada. Bakın yaklaşık 2 santim kadar önden, bakın altın sarısı yani yüzü çantanın içine bakacak şekilde koyuyoruz. Bu bizim fermuar ayağımız. Fermuar ayağını tam buraya dayamak için şimdi onu değiştirdik. Çıkkın tarafını bu tarafa getirdik. Aynı fermuarın dibini takip ederek burada da aynı şekilde, bakın şöyle göstereyim. Şu kumaşın kenarı demiştik, bu içeride kalacak. Biz buradan dikeceğiz. Hemen onun yine yaklaşık 1,5-2 santim öncesine kadar dikeceğiz. Bu daha sonra bizim kenarı daha rahat çevirip fermuarla astarın daha düzgün monte olmasını sağlayacak. Hemen dikmeye başlayalım. Evet, şimdi aynı işlemi diğer tarafa da uygulayacağız. Aynı şekilde. Bakın yine astarın içinde, yani yüzü kısmındayız. Yüzü kısmını yapıyoruz. Yine altın sarısı olan kısım üste gelecek şekilde, yani fermuarın yüzü olacak şekilde bu tarafında dikip geliyoruz. Şimdi biraz önce biraz dıştan çizdiğim, yani çantanın dışından ölçüyü aldığımız için biliyorsunuz içi dışına göre biraz daha dar oluyor. O yüzden yaklaşık bir yarım santim kadar içinden dikeceğiz. Bakın fermuarı çektik şöyle kenara. Şimdi dümdüz kese gibi kenarlarını aşağıya kadar birleştireceğiz. Aynı şekilde diğer tarafını da ileride göster anne. Aynı şekilde bir yarım santim kadar da ölçtüğümüz yerden içeri Evet, şimdi fermuarımızı geçirdik. Şöyle göstereyim. Ağzını kapattık. İki tarafında kapalı olmasını sağladık. Tam şu yan dikişlerimizin hizasından fermuarın ağzını makinede şöyle sabitleyeceğiz. Yani herhangi bir atma vesaire olmasın diye ağzını kapatacağız. Dişlilerin üzerinden geçerken dikkat ediyoruz. İğnemiz kırılmasın diye. Bir ileri bir geri, ağzı açılmasın diye, sağlam olsun diye yaptık bu işlemi. Evet, burada bir boşluk bırakmıştık, hatırlıyor musunuz? O boşluğu işte şu dönüşü verebilmek için bıraktık. Şöyle bu çantanın iç kısmını gösteriyorum, şu düzgün olması için. Daha sonra üst kısmı, yani görünen kısmı burası olacak. Şu monte kısmında çantanın içine şu düzgün görüntüyü bu sayede yakalamış olduk. Yani şu köşe dönmesini bu şekilde sağlamış olduk. Burayı makineyle dikmeyeceğiz. Çünkü
çantanın içine astarı makineyle monte edeceğiz. Şu kısmı, yani şu köşe kısımlarına kadar ki o düz kısmı makineyle çantaya monte edeceğiz. Ama şu köşeleri elimizde monte edeceğiz. Daha düzgün bir görüntü olması için. Çünkü köşeyi bu kulaçlarda makinenin altında döndürdüğümüzde biraz sıkıntı oluyor. Bu sayede bakın böyle düzgün bir kenar çalışmış oluyoruz. Evet, şöyle bir görüntü elde edeceğiz bittiğinde. Net, düzgün bir görüntü. Şimdi makineye çekmeden önce bir göstermek istedim. İğneledik, tutturduk. Ütüsünü yaptık. Etiketini öncesinde diktim eğer etiket kullanıyorsanız. Şimdi makineyle şu iki uzun kenarı dikeceğiz. Yerini ayarladık. Yalnız şuna çok dikkat edin. Üstündeki rengimiz krem rengi, altındaki rengimiz hasır rengi. Yani makinenizin alt ipini hasır renginde tutuyorsunuz. Şimdi bu tarafı dikeceğiz. En son köşeleri elimde tutturacağım. Evet, şimdi dediğimiz gibi görüyorsunuz şu şekilde ağız kısımlarını diktik. Dışarıda hasır ip rengi kullandığımız için çok rahatsız edici herhangi bir şey yok. Yani eğer ki bu dişli fermuarları kullanıyorsanız mutlaka ağzını makineyle, pardon ip takılmış, ipler var. O yüzden fermuar çekemiyorum şu an. Ama eğer ki bu şekilde dişli fermuar kullanacaksanız ağzını makineyle dikmek durumundayız. Çünkü eğer elle dikmeye kalkarsak şöyle bir hani böyle bir dalgalanma oluşuyor. Ama eğer siz plastik o ince dişli fermuarlardan kullanıyorsanız ağzını direkt elinizle de tutturabilirsiniz. Size kalmış bir durum. Burada şimdi artık ne yapacağım? Şu gördüğünüz üzere dikişler şurada bitiyor. Buradan sonra şu köşe kısımlarını elimle tutturacağım. Yani hem çantaya monte etmiş olacağım. Aynı zamanda da astarı fermuara monte etmiş olacağım. Şu köşe kısımlarını hem burası için hem burası için elimde halledeceğim. Güzel bir astarlama videosu oldu diye düşünüyorum. Şurada ip dolamış, onu temizleyeceğim, keseceğim. Biraz kağıt olduğu için çantamız makinenin ayağının altında bazen yürümeyebiliyor. Orada ip gözükmüş ama o temizlenecek. Astarlama konusunda yardımcı olabildiğimi düşünüyorum. Böyle düzgün, tertemiz. Bu tarz fermuarların yanına örme fermuar yapıyorlar ağız kısmında falan. Sonra onları şuraya tutturuyorlar. Da çok kaba açık bir görüntü oluyor. Bu şekilde daha profesyonel, daha düzgün bir fermuar elde etmiş oluyorsunuz. Bakın dümdüz, jilet gibi bir fermuar. Çantayı çektiğinizde de düzgün duracak. Astarlama videomuz bu kadar. Evet, şimdi çantanın diğer tamamlama kısımlarını da çektiğime göre artık bu güzel kılıcı siz de kendiniz için ya da sevdikleriniz için hazırlayabilirsiniz. Evet, astarlama işimizi de bitirdik. Hatırlarsanız en son ne demiştik? Şu iki uzun kenarları makineyle dikmiştik. Şu köşe kısımlarını makineyi döndüremediğimiz için altında elimizle tutturmuştuk. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Gayet düzgün, muntazam. Fermuar çektiğimizde şöyle görüyorsunuz. Hiçbir potluk olmadan sonuna kadar geçiyor. Gördünüz mü? Bu astarlama yöntemiyle, bu çevirme yöntemiyle böyle görüyorum mesela yapılan çantalarda. Bu fermuarı çalışmak biraz zor. Neden zor? Çünkü dalgalanma yapabiliyor. Dişli ama daha böyle küçük dişli, plastik dişli fermuarları çalışması çok daha kolay. Bu fermuarı çalışıyorsanız mutlaka şu pürüzsüz, dümdüz, dalgalanma olmayan görüntüyü elde etmeniz lazım. Bunu da makineyle dikerek elde edebiliyorsunuz ne yazık ki. O yüzden özellikle böyle ağzı dar olan kılaçlarda mutlaka astarlama videomu izlemelisiniz bu görüntüyü elde etmek için. Çok güzel bir çanta oldu. Umarım siz de aynı şekilde keyifle dinleyip keyifle aynı çantayı örebilirsiniz. Sevdiklerinize, işte sipariş olarak müşterilerinize ya da kendinize bir başka çantada görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.